Tutankamon'un eşsiz hazineleri yaklaşık bir asırdır dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak hala içinde birçok gizem barındırıyor. Tutankamon'a ait 5398 hazinenin tamamı keşfedilmelerinden bu yana ilk kez bir araya getiriliyor. Bu eserlerin büyük bir bölümü ise 95 yıl aradan sonra yeniden sergileniyor. Uzun süredir saklı kalan sırları gün yüzüne çıkarmak ve maskenin arkasındaki gerçek kişiyi ortaya koymak amacıyla araştırmalar hala devam ediyor. Ayrıca Tutankamon'un en değerli eşyalarından bazıları üzerinde yapılan yeni analizler antik dünyanın en tanınmış firavununun hikayesini baştan yazıyor. Bu koleksiyon yalnızca bir hazine yığını değildi. Adeta gerçek bir cephanelik. Bu durum bir çocuk kraldan ziyade küresel ölçekte bir savaşçıyı gözler önüne seriyor. Bunlar Tutankamon hazinelerinin saklı kalmış sırlarıdır. O döneminin en ünlü ve en çok incelenen firavunuydu. Ancak günümüzde bile hazineleri ortaya çıkarılmayı bekleyen pek çok bilgi barındırıyor. Şu anda Tutankamon'a ait yaklaşık 5000 eserin en kapsamlı adli incelemesi yürütülüyor. Bu süreçte bazı önemli parçalar uzmanların özellikle dikkatini çekmiş durumda. Bu bulgular Tutankamon hakkında doğru bildiğimizi düşündüğümüz pek çok şeyi değiştirebilir. Araştırmanın merkezinde ise Tutankamon'un mumyalanmış bedeninde bulunan gizemli bir hançer yer alıyor. Bunun yanında paha biçilemeyen altın savaş arabası süslemeleri 3500 yıl boyunca parçalanmış halde kalıp günümüzde yeniden birleştirilen altın parçalar ve sıra dışı bir zırhlı tuniğe ait deri kalıntıları da inceleniyor. Bu üç önemli hazine bize gerçek Tutankamon'u anlatacak. Bir çocuk olarak değil, bir savaşçı olarak. Bu anlatı 26 Kasım 1920 2 öğleden sonrasında Krallar Vadisi'nde başlayan hikayenin yeni bir bölümüdür. Çorak Batı Çölü'nde İngiliz arkeolog Howard Carter, tarihin en büyük arkeolojik keşiflerinden birine imza attı. Antik Mısır firavunu Tutankamon'un neredeyse hiç zarar görmemiş mezarı. Carter'ın bu büyük keşfiyle ilgili kişisel raporlarını yakından inceleme fırsatı sunuldu. Bu günlükler Carter'ın muazzam hazineyi ilk kez gördüğü ana neredeyse birebir tanıklık etme hissi veriyor. Titizlikle ve el yazısıyla kaleme alınmış bu kayıtlar, 3500 yıllık mezarın ihtişamını ilk gören kişi olan Carter'ın mezarın içine bakarken yaşadığı hayreti de ayrıntılı şekilde gözler önüne seriyor. Şöyle anlatıyor: odanın içi üst üste yığılmış olağanüstü güzellikteki eşyaların tuhaf ama büyüleyici bir birleşimi olarak yavaş yavaş gözlerimin önünde şekillenmeye başladı. Lord bana "bir şey görebiliyor musun?" diye sorduğunda ona şu şekilde karşılık verdim: "Evet, gördüklerim muazzam." Tutankamon'un hazineleri tüm dünyayı derinden etkilemişti. Keşfin ardından geçen aylar ve yıllar boyunca bu eserler büyük bir titizlikle mezardan çıkarıldı. O günden itibaren milyonlarca ziyaretçi mezarda bulunan sayısız esere hayranlıkla baktı. Bu ikonik hazineler genç yaşta trajik şekilde hayatını kaybetmiş şımarık bir çocuk kral imajı oluşturuyordu. Her okul çocuğunun bildiği Tutankamon tasviri buydu. Yönetmek için henüz çok küçük, duygusal ve fiziksel açıdan zayıf, adeta bir kukla hükümdar. Ancak bu algı Tutankamon'un mezar odasında bulunan 5000 eserin yalnızca küçük bir bölümünde sergilenen sınırlı sayıdaki parçaya dayanıyordu. Koleksiyonun geri kalanı ise müzenin bodrum katlarında kilit altında tutulmaktaydı. Ta ki bugüne kadar. 1922'deki keşiften bu yana ilk kez Tutankamon'un bütün sandıklarda saklı kalan bu eserler onun hikayesine yepyeni bir ışık tutacak. Tutankamon'un eşyalarının saklandığı depo, bu oda paha biçilemez hazinelerle ve baştan sona altınla dolu. Değerli eşyalar burada iklim kontrollü koşullarda korunmak ve muhafaza edilmek üzere bir araya getiriliyor. Küçük tekneler, çeşitli eşyalar ve yataklar bu koleksiyonun parçaları arasında yer alıyor. Howard Carter, mezarın içinde 6 savaş arabası, 7 bumerang, 4 hançer, düzinelerce yay ve ok, 8 kalkan ile benzersiz ve özel bir zırh takımı keşfetti. Bu bulgular bunun
yalnızca bir hazine yığını olmadığını, aksine gerçek bir cephanelik olduğunu ortaya koyuyordu. Üstelik bunlar bir çocuk, krala ait oyuncaklar gibi değil, yetişkin bir adamın kullandığı silahlar gibi görünüyordu. İnsanlar Tutankamun'dan romantik bir yaklaşımla çocuk kral olarak bahseder. Bunun sebebi onun yaklaşık 9,5 yaşında tahta çıkması ve 19 yaşında hayatını kaybetmesidir. Ancak Antik Mısır'da 14 yaşına gelen bir birey artık yetişkin kabul edilirdi. Bu nedenle çocuk kral tanımı daha çok romantik bir efsaneden ibarettir. Gerçekte o yetişkin bir hükümdardı. Günümüzde bu kralın hikayesi öteki dünyaya birlikte götürdüğü eserler sayesinde yeniden kaleme alınıyor. Bunun başlıca nedeni ise aralarında Tutankamun'un büyük değer verdiği özel bir hazinenin bulunması. Küçük bir hançer, bu silah üzerinde yapılan son analizler oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Hatta elde edilen bulgular adeta dünya dışı nitelikte. Tutankamun'un hazineleri genel anlamda nefes kesici bir zenginliğe sahip. Altın heykellerden gösterişli yataklara, basit giysilerden günlük eşyalara kadar geniş bir çeşitlilik söz konusu. Bununla birlikte Tutankamun'un aynı zamanda bir silah cephaneliği ile birlikte gömüldüğü de anlaşılıyor. Çekmecelerin farklı türde silahlarla dolu olduğu açıkça görülüyor. Hatta bu alanın tamamı yalnızca bu tür objelere ayrılmış. Gerçekten etkileyici bir manzara sunuyor. Milattan önce 2000 yıla tarihlenen bu koleksiyon içinde Tutankamun'un diğerlerinden çok daha fazla önem verdiği bir silah öne çıkıyor. Söz konusu bu eşsiz hançer keşfedildiği günden bu yana sergilenmeye devam ediyor. Ziyaretçiler genellikle Tutankamun'un en göz alıcı hazinelerine yönelirken bu eser bir köşede sessizce varlığını sürdürüyor. Mezardaki en ünlü obje olmayabilir. Ancak kesinlikle en dikkat çekici olanlardan biri. Bu ölümcül silah neredeyse bir asır boyunca gizli kalmış bir sırrı içinde saklıyor. Yapılan yeni analizler hançerin Tutankamun'un hem bu dünyada hem de öteki dünyada güce önem veren bir savaşçı olduğunu ortaya koyabileceğini gösteriyor. Hançer, Tutankamun'un tabutunun içinde bulunmuş ve doğrudan naaşının üzerine yerleştirilmişti. Bu durum onun kral için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Mumyaya oldukça yakın, karnının hemen üst kısmında konumlandırılmıştı. Hançerin Tutankamun için özel bir anlam taşıdığı açıkça görülüyor. Estetik açıdan da son derece etkileyici bir eser. Sap kısmı altınla ince işçilikle süslenmiş. Bantları değerli materyallerle kaplanmış durumda. Uç kısmındaki kulp kaya kristalinden yapılmış. Dövülmüş altından oluşan kılıfı ise karmaşık çiçek motifleriyle bezeli. Oysa Tutankamun'un mezarı zaten altın ve değerli taşlarla doluydu. Buna rağmen bu hançerin doğrudan naaşının üzerine yerleştirilmiş olması dikkat çekici. Onu bu kadar önemli kılan neydi? Bu sorunun cevabı hançerin bıçağında gizli. Belki de en dikkat çekici özelliği bıçağının kendisidir. Bu bıçak demirden yapılmıştır. Her ne kadar demir günümüzde dünyada en yaygın elementlerden biri olsa da Tutankamun dönemindeki Mısır'da altından bile daha nadir bulunuyordu. Yaklaşık 3500 yıl önce Mısır'da demir neredeyse yok denecek kadar azdı. Hatta M.Ö. 6. yüzyıla kadar bu bölgede demirin eritildiğine dair herhangi bir arkeolojik kanıta rastlanmamıştır. Bu da Tutankamun'un ölümünden yaklaşık 800 yıl sonrasına denk gelir. Dolayısıyla hançerin bıçağındaki demir ne Mısır'da çıkarılmış ne de burada işlenmiştir. Peki bu demir nereden gelmişti? Bu soru hançerin keşfedildiği günden bu yana yaklaşık bir asırdır uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. Yakın zamana kadar bu demirin eritilmeden önceki kökenini belirlemek mümkün değildi. Ancak günümüzde küratörler gelişmiş ve tahribatsız röntgen analiz teknikleri sayesinde bu antik gizeme yeni bir ışık tutabiliyor. Çünkü bu bıçakta yalnızca demir değil, çok daha fazlası gizlidir. Kullanılan bu teknik, hançerin bıçağının kendine özgü ayırt edici özelliklerini ortaya koymamızı sağlıyor. En önemlisi ise içerdiği elementlerin oranlarını açıkça göstermesidir. Demir, doğada genellikle diğer elementlerle karışım halinde bulunur ve bu karışım her kaynağa özgü bir yapı sergiler. Demir, nikel ve kobalt.
Ancak burada dikkat çeken nokta nikel oranının olağan dışı derecede yüksek olması. Bu durum hançerin yapımında kullanılan demirin türü hakkında önemli ipuçları veriyor. Mısır'da eritilen demirlerde bu tür bir kimyasal bileşim bulunmuyor. Dahası bu oranlar dünyadaki bilinen örneklerle de uyuşmuyor. Yani bu hançerdeki demirin yeryüzünde bir benzeri yok. Peki demir bu gezegene ait değilse nereden gelmiş olabilir? Cevap yalnızca tek bir ihtimali işaret ediyor. Göktaşları. Evet, bu demir bir meteoritten geliyor. Tutankamon'un hançerindeki metal dünya dışı kökenli. Bu demirin yolculuğu binlerce, hatta milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağından kopan bir kaya ve metal parçası büyük bir hızla dünyaya düşmüş olmalı. Yeryüzüne çarptığında eriyerek parçalara ayrıldı ve bu parçalar Afrika ya da Orta Doğu'nun kumlarında binlerce yıl boyunca gömülü kaldı. Daha sonra bulunarak eritildi, dövüldü ve eşsiz güzellikte güçlü bir nesneye dönüştürüldü. Hançerin içindeki demir olağanüstü bir yolculuğun ürünüydü. Mısır bilimci Tutankamon bu demirin gökten geldiğinin farkındaydı. Onun döneminden 1500 ile 2000 yıl önce bile gökyüzünden düşen demirin mucizevi bir madde olduğu düşünülüyordu. Bu materyalin tanrılardan gelen bir güç taşıdığına inanılıyordu. Bu nedenle hançer, Tutankamon için adeta tanrıların bir armağanı gibi görülmüş olmalı. 3500 yıldır orijinal ihtişamıyla görülmeyen bir başka gizli eser ise Tutankamon'un hırsına yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bu eserler onu yalnızca Mısır'ın değil, dünyanın güçlü bir hükümdarı olarak tasvir eden benzersiz sahneler içeriyor. Tutankamon 6 savaş arabasını da öbür dünyaya götürmüştü. Bu arabalar sökülerek mezarın giriş kısmına istiflenmişti. Howard Carter mezarı keşfettiğinde bu arabaların altında en az 1500 küçük altın parça buldu. O dönemde Carter bu parçaları detaylı şekilde analiz edecek teknolojiye sahip değildi. Bu nedenle ileride incelenmeleri umuduyla onları bir sandıkta sakladı. Aradan geçen 95 yılın ardından bu altın parçalar nihayet yeniden bir araya getirildi. Dünyaca ünlü altın konservatörü bu parçaları birleştirerek Tutankamon'u dünyanın merkezinde gösteren çarpıcı tasvirleri ortaya çıkardı. Kazı sırasında fark edilemeyen pek çok ince detay artık yeniden görülebiliyor. Araştırmacılar altın levhaların aslında Tutankamon'un savaş arabalarının koşum takımları ve eğerlerini süsleyen paneller olduğunu belirledi. Son derece kırılgan bu parçaların bir araya getirilmesi tam 3 yıl sürdü. Her bir küçük parça dev bir yapbozun tamamlayıcı unsuru gibi yerini aldı. Ancak hala eksik parçalar bulunuyor ve araştırmacılar bu parçaları orijinal konumlarına yerleştirmeye çalışıyor. 6 farklı koşum takımını süsleyen en az 70 kabartmalı altın paneli yeniden oluşturmaları başarıldı. Bu sahneler izleyenler üzerinde güçlü bir etki bırakacak nitelikte. Bu tasvirler 3500 yıl önce mezarın kapıları mühürlendiğinden beri ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Bu materyal son derece etkileyici. Çünkü ünlü kral Tutankamon'un mezarından gelmesine rağmen daha önce hiç sergilenmemişti. Bu tasvirlerin şifresini çözülmesi Tutankamon'un yalnızca Mısır'la sınırlı kalmayan çok daha geniş coğrafyalara uzanan hırslarını ortaya koyuyor. Tutankamon'un savaş arabalarına ait deri süslemeler alışılmışın dışında özellikler taşıyor. Geleneksel Mısır propaganda sanatından farklı bir üslup dikkat çekiyor. İlk bakışta birbirleriyle mücadele eden hayvan figürleri görülse de detaylara inildiğinde yakın doğuya ait mitolojik bir yaratık olan Griffin fark ediliyor. Ayrıca bazı bitki motifleri Suriye sanat geleneğini andırırken kenar süslemelerinde Ege kültürüne özgü spiral biçimler göze çarpıyor. Bu farklı geleneklerin bir araya geldiği adeta bir sentez niteliğinde. Söz konusu yabancı tasarım unsurları bilinçli bir tercihle seçilmişti. Amaç Tutankamon'u uluslararası arenada söz sahibi bir figür ve antik dünyanın en güçlü hükümdarlarından biri olarak sunmaktı. Bu üslup onun geniş bir etki alanına sahip olduğunu, uzak coğrafyalara erişebildiğini ve farklı halklar üzerinde hakimiyet kurma arzusunu vurguluyor. Koşum takımlarındaki altın süslemelerde Tutankamon'un kendisini uluslararası bir devlet adamı olarak konumlandırmak istediğini açıkça ortaya koyuyor. Savaş arabası ise bu
bu gücün peşinde ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gösteriyor. Arabanın iç yüzeyinde son derece zarif bir dekorasyon yer alıyor. Dövülmüş altınla işlenmiş bu sahneler, Tutankamon'un düşmanları olarak betimlenen yabancı esirlerin bir frizini sunuyor. Ancak bu estetik görünüm aynı zamanda oldukça sert ve şiddet içeren bir anlatım barındırıyor. Bu durum Tutankamon'un güç elde etmek için hiçbir şeyden geri durmayacağını ima ediyor. Sahne boyunca uzanan bir ip figürleri birbirine bağlıyor. Bazılarının boynuna dolanmış, bazılarının elleri arkadan bağlanmış, bazılarının ise bilekleri başlarının üzerinde birleştirilmiş durumda. Ayrıntılı yüz hatları ve ayırt edici kıyafetler, bu esirlerin Mısır'ın kuzey ve güneydeki geleneksel düşmanları olduğunu gösteriyor. Tutankamon, bu tasvirlerle ülkesini çevreleyen yabancı halklar üzerinde mutlak bir egemenlik kurma fikrini yansıtmak istiyordu. Tanrılardan geldiğine inanılan demir bir hançerle donanmış, uluslararası gücünü simgeleyen altın süslemelerle bezenmiş bir savaş arabasında gücünü ilan eden bu hükümdar, antik dünyaya hükmetme iddiasını ortaya koyuyordu. Ancak bu hazineler savaş alanı için fazlasıyla gösterişli görünüyor. Bu durumda akla şu soru geliyor: tüm bunlar yalnızca birer sembol müydü? Tutankamon bir savaşçı rolü mü oynuyordu? Yoksa gerçekten savaşmaya hazır bir kral mıydı? Bu sorunun yanıtı mezarında bulunan gizemli zırhlı tunik üzerine yapılan yeni araştırmalarda saklı olabilir. Bu zırh, dönemi için son derece gelişmiş bir askeri donanım niteliği taşıyor ve adeta bu bilmecenin en kritik parçasını oluşturuyor. Tutankamon'un iktidar uğruna ne kadar ileri gidebileceğini kanıtlayabilecek bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Bu eşsiz zırhlı tunik, Tutankamon'un yalnızca sembolik değil, gerçek bir savaşçı olabileceğini düşündürüyor. Yaklaşık 3500 yıl boyunca mezarda kalan ve neredeyse bir asır boyunca gözlerden uzak tutulan bu zırh, Antik Mısır'da bugüne kadar benzerine rastlanmamış olan bu zırhın yapım tekniği amacını anlamak açısından büyük önem taşıyor. Zırh, en az 2000 deri parçasının üst üste gelecek şekilde dikilmesiyle oluşturulmuş. Üzerindeki çıkıntılı desenler parçaların ayrılmasını engelliyor. Bu sayede hem esnek hem de dayanıklı bir yapı elde edilmiş. Yapılan incelemelerde parçalar arasındaki dikkat çekici benzerlik hemen fark ediliyor. Boyut, genişlik ve çıkıntı düzenleri neredeyse birebir aynı. Bu durum, üretimde standart bir yöntem kullanıldığını ve parçaların muhtemelen bir kalıp yardımıyla şekillendirildiğini gösteriyor. Derinin kalıplanarak işlenmesi, parçaların hem dayanıklı hem de tutarlı olmasını sağlamış. Bu teknik, zırhın gerçekten savaşta kullanılmak üzere üretildiğine işaret ediyor. Bu yoğun ve sıkı yüzey yapısı, zırhın oklara karşı dirençli olmasını mümkün kılıyor. Ustaca tasarlanmış ve titizlikle üretilmiş bu donanım açıkça savaş koşulları düşünülerek hazırlanmış. Bu zırh yalnızca bir gösteri parçası değil, gerçek bir savaş ekipmanıydı. Tutankamon'un onu savaş alanında giymiş olması son derece olası. Böylesine gelişmiş bir zırh ancak gerçek bir tehdit altında olan bir hükümdar için gerekli olurdu. Peki Tutankamon kime karşı savaşmayı planlıyordu? Hangi güçler tarafından tehdit edildiğini düşünüyordu ve neden? Bu soruların yanıtı Tutankamon'a ait diğer dikkat çekici savaşçı tasvirlerinde saklı olabilir. Bu yayın öfkeyle kullanılmadığını, hatta savaş alanı için fazlasıyla güzel olduğu düşünülüyor. Ancak bu eser Tutankamon'un hikayesinde kritik bir ipucu sunuyor. Çünkü tehdit altındaki bir ülkenin firavununu temsil ediyor. Güneyde Nübiye kolonisindeki isyanlar Mısır'ın Afrika'dan altın ve değerli mal tedarikini tehlikeye atıyordu. Kuzeybatıda Libyalı kabileler Mısır topraklarına şiddetli saldırılar düzenlerken, doğuda saldırgan Hitit İmparatorluğu Suriye üzerinden ilerleyerek Mısır sınırlarına yaklaşıyordu. Ülke
büyük bir kargaşa içindeydi. Eski müttefikler düşmana dönüşmüş ve yayılmacı hale gelmişti. Hititler adeta Mısır'ın kapısını çalıyordu. Tutankamon'un silahlarla birlikte gömülmesinin nedeni de buydu. Göksel hançer ve ileri teknoloji zırhın yanı sıra düzinelerce işlevsel yay, yüzlerce ok, kalkan ve bumerang ortaya çıkarıyor. Tüm bu bulgular Tutankamon'u bir savaşçı kral olarak tasvir ediyor. Yani savaşa gitmek için hem donanıma hem de motivasyona sahip olduğunu gösteriyor. Acaba Tutankamon'un gerçek kimliği gözlerden saklanmış olabilir mi? Savaşçı kral başından beri gözlerimizin önünde miydi? Mezarındaki bir sandık, her yanı kralın savaş arabasıyla düşmanlarının peşine düştüğü sahnelerle süslenmiş durumda. Bu sahnelerde kullanılan silahlar incelenenlerle birebir aynı. Yay, oklar, zırhlı tunik, süslü at takımları ve savaş arabası. Kral arabasını sürerken ve devasa yayı çekerek adeta uçuyormuş gibi tasvir ediliyor. Güneyden gelen düşmanlar onun oklarıyla vurulup yere seriliyor. Diğer tarafta ise kuzeydeki düşmanlar, yani Suriye bölgesinden gelen sakallı adamlar betimlenmiş. Kralın atları tarafından eziliyor ve savaş arabasının tekerlekleri altında kalıyorlar. Tutankamon yine yayını geriyor ve onları öldürüyor. Bu sahnelerde savaşçı kral en yoğun anlarda ordusunun önünde liderlik ediyor. Yüzyıl boyunca bu sandıktaki sahneler fantezi olarak görülüp göz ardı edilmişti. Ancak tasvir edilen silahların mezardakilerle aynı olması bu sahnelerin gerçek olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Acaba bu savaş sahneleri düşünüldüğünden daha mı gerçekti? Tutankamon gerçekten Mısır ordularına savaşta liderlik etmiş miydi? Bu sorunun cevabı Nil Nehri kıyısındaki Teb'de yer alan Luxor Tapınağı kalıntılarında saklı olabilir. Antik Mısır'ın dini başkenti olan bu yerde her firavun eski yapıların taşlarını yeniden kullanarak kendi izini bırakmak istemiştir. Tutankamon'un inşa ettiği yapılara dair çok az kanıt olsa da bazı parçalar onun da savaş sahnelerini dahil etmiş olabileceğini gösterir. Bugün bu savaş oymaları alanın dört bir yanına dağılmış, devasa bir 3 boyutlu yapboz gibi duruyor. Arkeolog bu sahneleri belgelemek ve dijital olarak birleştirmek için 20 yılını harcadı ve etkileyici sonuçlara ulaştı. Detaylar son derece çarpıcıdır. Sopalara geçirilmiş, kopmuş eller ve bir geminin direğine asılmış kafeste bir mahkum gibi sahneler dikkat çeker. Mısır bilimci bu oymaların sıradan bir propaganda olmadığını, aksine gerçek bir savaş seferini anlattığını düşünüyor. Ona göre Tutankamon bu seferlerin merkezinde yer alıyor ve bizzat katılmış olması oldukça muhtemel. Bu görüş Tutankamon'un zayıf ve hasta bir çocuk kral olduğu yönündeki geleneksel algıyı sorgulatıyor. Bunun yerine güçlü, atletik ve genç bir savaşçı profili ortaya çıkıyor. Tanrısal hançer, süslü savaş arabası, geniş silah cephaneliği ve gelişmiş zırh onun savaşa hazır olduğunu açıkça gösteriyor. Sandık üzerindeki sahneler de ordularına liderlik ettiğini destekliyor. Tüm bunlar Tutankamon'un savaşa gitmiş ve belki de geri dönmemiş bir savaşçı kral olabileceğini düşündürüyor. Henüz 19 yaşında ölen bu genç kral ileri teknoloji zırhı ve tanrılardan geldiğine inanılan demir hançeriyle savaşın ortasında liderlik eden bir figür olarak yeniden tasvir ediliyor. Bu da yeni bir soruyu gündeme getiriyor. Tutankamon savaşta mı öldü? Krallar Vadisi'ndeki mezarında bulunan mumyası yüzyıllar boyunca reçine ve yağlar sayesinde korunmuştur. Ancak ölüm nedeni hala tartışmalıdır. Hastalık, kaza, sıtma, enfeksiyon ya da darbe gibi pek çok ihtimal öne sürülmüştür. Asıl soru nasıl öldüğü değil, nerede öldüğüdür. Kafatası incelemeleri, 2 farklı reçine tabakası olduğunu ve mumyalamanın 2 aşamada yapıldığını gösterir. Bu alışılmadık bir durumdur ve ölümünden hemen sonra geçici bir işlem yapıldığını düşündürür. Bu da Tutankamon'un Nil Vadisi'nden uzakta, belki de bir askeri sefer sırasında ölmüş olabileceğini akla getirir. Ayrıca kalbinin olmaması da dikkat çekicidir. Çünkü Mısırlılar kalbi asla bedenden ayırmazdı. Bu durum mumyalamanın aceleyle ya da uygun olmayan koşullarda yapıldığını gösterir. Tüm bu kanıtlar Tutankamon'un evinden uzakta öldüğünü düşündürmektedir. O dönemde Mısır orduları Kuzey Suriye'de Hititlerle savaş halindeydi. Eğer Tutankamon gerçekten bir savaşçı kralsa, onun da bu seferde bulunmuş olması muhtemeldir.
Bu da onun genç yaşta, uzak bir cephede hayatını kaybetmiş olabileceğini gösterir. Belki de Tutankamun Mısır'ı yeniden büyük bir güç haline getirmeye çalışırken hayatını kaybetti. Eğer yaşasaydı uzun ve başarılı bir saltanat sürebilir, tarih bambaşka yazılabilirdi. Bugün bir araya getirilen hazineleri onun yalnızca bir çocuk değil, savaşmaya hazır, kararlı ve fedakar bir kral olduğunu ortaya koyuyor.